Bitkileriniz çürüyor, yaprakları eriyor ve her yeri inatçı yosunlar ele geçirmiş. Siz bu felaketin sorumlusu olarak karbondioksit eksikliğini varsayıyorsunuz. Ama aslında bu felaketin asıl sorumlusu nedir? Sistemdeki eksiklik, varsaydığınız endüstrinin size inandırdığı karbondioksit eksikliği olmayabilir. Çözüm çoğu zaman sıvı gübrelerin içinde de bulunmaz. Dolayısıyla bir ekosistemin kaderini belirleyen asıl savaş dışarıda değil. Akvaryumun tabanında yatan toprağın derinlerinde gizli. Ve bu savaşın altın kuralları videonun sonunda açığa çıkacak mikroskobik bir ordu tarafından belirleniyor. Dünyanın dört bir yanındaki doğal göllerde ve nehirlerde su altı bitkileri devasa boyutlara ulaşıyor. Suyun altında hiçbir yerde basınçlı karbondioksit tüpleri yok. Düzenli olarak damlatılan sıvı demir gübreler de yok. Sentetik filtreler de yok. Ama oradaki bitkiler kusursuz. Çünkü doğanın bitkilere karbonu sağlama yöntemi bizim salonlarımıza kurduğumuz akvaryumlardan tamamen farklı bir mimariye sahip. Modern endüstri, başarılı bir bitkili akvaryumun sürekli dışarıdan kimyasal ve gaz ekleyerek mümkün olduğuna inandırır. Bu inanç, hobicileri bitmek bilmeyen bir su değişimi, su testi ve gübreleme döngüsünü hapseder. Sisteme dışarıdan yapay sentetik besin girer ama bitkiler dışarıdan gelen bu sentetik gübreyi her zaman tüketemezler. Büyüme hızları sınırlıdır. Dolayısıyla suda serbest kalan ve tüketilemeyen bu kimyasal enerji ekosistemin en hızlı ve en fırsatçı düşmanını uyandırır. Yosunlar, algler, bitki yapraklarının üzerini bir battaniye gibi kaplayarak bitkiye gelen ışığı keserler. Işıksız kalan bitki suyun içinde fotosentez yapamaz ve dolayısıyla karbon üretemez. Karbon üretemeyen bitki hayatta kalmak için kendini parçalamaya başlar ve suya amonyak salar. Suya karışan amonyak yosunların daha hızlı büyümesini sağlar. Evet, şu an fena bir ölüm döngüsü içindeyiz. Bitki kendi ölümüyle yosunları beslemeye başlar. Peki sistemdeki bu döngü dışarıdan karbondioksit verilmeden nasıl giderilir? 90'ların sonunda Diana Wallstadt adında bir ekolog dış filtrelere, sıvı gübrelere ve karbondioksit tüplerine meydan okuyan radikal bir sistem geliştirdi. Bu sistemin kalbinde akvaryumun altına serilen kimyasal içermeyen normal saksı toprağı ve onun üzerini kapatan ince bir kum katmanı var. Sistem dışarıdan müdahale yerine balık atıklarının toprakta parçalanıp bitkileri beslemesi üzerine kurulu. Başlangıçta bu sistem iyi çalışır. Amazon hançerleri ve kriptokorin gibi köklü bitkiler topraktaki besini emer ve deli gibi büyür. Bitkiler suyu temizler, balıklara oksijen sağlar, filtreye gerek kalmaz. Ama bu erken başarı yavaş yavaş çöker. Yaklaşık bir yılın sonunda bazı sistemlerde daha uzun ya da daha kısa olabilir. Sistemde her şey aynı görünmesine rağmen büyüme aniden durur. Eski yaprakların kenarları kahverengiye dönmeye başlar. Yeni çıkan yapraklar beyaz ya da sarımsı renk alır ve eriyerek dökülür. Hobiciler panikleyerek suya kök gübresi veya sıvı gübre basar. Ancak bitkiler ölmeye devam eder. Neden? Çünkü akvaryuma vuran krizin adı açlık değil. Krizin adı besin kitlenmesi. Saksı toprağının içindeki aktif karbon ve temel mikro besinler aylar içinde tükenir. Ayrıca toprak içindeki organik bozulma asit üretir ve suyun pH değeri yavaşça değişir. pH dalgalandığında bitkinin ihtiyaç duyduğu demir ve potasyum toprak tarafından hapsedilir. Sistemde besin vardır. Kökler besini kimyasal olarak hücrelerine çekemez. Besin bolluğunun ortasında açlıktan ölürler. İşte burada Alman kimyager Liebig'in minimum yasasına bir bakalım. Neydi bu yasa? Bitkinin büyüme kapasitesi en bol olan besinle değil, en az bulunan besinle sınırlı. Yani suda yüksek miktarda fosfat olabilir ama demir eksikliğinde bitkinin besin emilimi durur. Tüketilmeyen fosfatı ise artık kimin kullanacağını çok iyi biliyorsunuz. Yosunlar. Dolayısıyla basit bir toprak ve kumla yapılan geleneksel Wallstadt yöntemi sonsuz bir çözüm değil. Kalıcı, kendi kendini onaran bir ekosistem yaratmak için toprağın içine sadece organik madde değil, kendini yenileyen asimetrik bir yeraltı mimarisi kurulması gerekiyor. İşte burada devreye derin substrat felsefesi giriyor. Klasik sistemlerdeki bu toprağın tükenme sorununu çözmek için akvaristlerin Fatherfish metodu olarak adlandırdığı bir alt katman bilimi uygulanıyor. Kalıcı bir yeraltı dünyası inşa etmek için en alt katmana sadece bitki toprağı konulmaz. Toprağın içine kanonu, paslı demir oksit çiviler, ufalanmış kurumuş yapraklar, odun kömürü ve yavaş salınımlı kil eklenerek bitkilerin yıllarca tüketebileceği biyolojik bir taban oluşturuluyor. Bu sistemin de en kritik parçası biyolojik tabanın üstünü kapatan mühür. Zehirli amonyanın ve çözülmüş kimyasalların suya sızmasını engellemek için toprağın üzerine yoğun bir kum tabakası serilir. Amaç köklü bitkilerin kum bariyerini aşıp aşağıdaki zengin besin havuzuna ulaşmasını sağlamaktır.
İşte burada da akvaryum hobisinin internet forumlarında en çok konuşulan en büyük korku ortaya çıkıyor. Kalın toprak tabakasından dolayı oluşan oksijensiz alanlar, anaerobik bölgeler. Akvaryum toplulukları bu siyah bölgelerin toprakta çürüyen maddeler yüzünden oluştuğunu ve bu alanların ölümcül hidrojen sülfür gazı ürettiğini iddia ediyor. Genel kanıya göre eğer bu bölgelerden toprağa bir gaz baloncuğu çıkarsa akvaryumdaki tüm balıklar saniyeler içinde ölecektir. Bu korku o kadar büyük ve yaygın ki sayısız hobici akvaryumunun camında bu lekeleri gördüğünde panikliyor. Sistemi kurtarmak için kumu karıştırıyor, filtrenin debisini yükseltiyor ve akvaryumu bozuyor. Nihayetinde hobiyi bırakıyor. Derin kum yatakları ölümcül bir hata olarak görülüyor. Ama gerçek korkudan çok daha başka. Anaerobik kum yataklarının akvaryumu zehirlediği inancı aslında birazcık yanılgı. Robert Tannen tarafından gerçekleştirilen ve geniş çaplı akvaryumlar üstünde tekrarlanan laboratuvar deneyleri derin kum yataklarının ölümcül olmadığını söylüyor. Gerçek biyokimya şu: o siyah ceplerden çıkan gazın büyük kısmı hidrojen sülfür gazı değil. Çoğu nitrojen, metan ve karbondioksit, yani basitçe çürüyen organik maddelerden çıkan gazlar. Dahası sistemde gerçekten hidrojen sülfür oluşsa bile bu gaz kumdan çıkıp oksijenle temas ettiğinde zararsız sülfatlara dönüşüyor. Eğer sistemde gerçekten yüksek miktarda hidrojen sülfür olsaydı akvaryum kokmuş lağım ya da çürük yumurta gibi kokardı. İnsanlar basit bir bataklık çürümesi kokusunu ölümcül bir gaz sanıp paniğe kapılıyor. Peki bu siyah ceplere müdahale edildiğinde balıklar neden ölür? Aslında sistemi öldüren şey gazın kendisi değil. Sistemi öldüren şey panikle akvaryum yapılan fiziksel müdahale, toprağın eşilmesi. Kalın kum tabakası karıştırıldığında koruyucu mühür kırılır. Toprağın altında hapsolmuş amonyak, çürümekte olan organik atıklar bir anda suya karışır. Balıkların solungaçları kimyasal olarak yanar, suyun içindeki faydalı bakteriler de ölür. Yani zehirlenecekler korkusuyla kendi balıklarınızı kendi ellerinizle zehirlemiş olursunuz. Dolayısıyla altın kural şu: karbondioksit olmayan, filtresi olmayan doğal bir sistemde alt katman asla ama asla karıştırılmamalı. Bırakın siyah cepler oluşsun. Oksijensiz alanda yaşayan bakteriler işlerini yapsın. Sonrasında oluşan gazlar kendi kendine akvaryumdan uçup gitsin. Bu cepler düşman değil. Doğanın elektrik harcamayan biyolojik filtreleri. Sistemin yeraltı mekanizması güvende. Su temiz ama işler hala ters gidebilir. Çünkü suyun üstündeki savaş henüz başlamadı. Zemini kusursuz kurduk, ışık döngüsünü ayarladık. Besin kitlenmesi yok, amonyak sızıntısı yok. Ama akvaryuma eklediğiniz bitkiler her şeye rağmen hala eriyor. Neden hala eriyor? Çünkü bitkiler dışarıdan göründüğü gibi pasif, barışçıl ve uyumlu canlılar değildir. Dışarıdan karbondioksit verilmeyen bir akvaryumda kaynaklar son derece kısıtlı, özellikle de karbon. Ve bitkiler bu kısıtlı kaynakları ele geçirmek için hayatta kalma içgüdüsüyle acımasız, görünmez bir kimyasal savaş yürütüyorlar. Biyolojide buna alelopati deniyor. Alelopati bir bitkinin diğer bitkileri veya yosunları öldürmek, felç etmek ve büyümelerini durdurmak için suya salgıladığı zehirli biyokimyasalların bir bütünü. Örneğin tilki kuyruğu gibi hızlı büyüyen gövdeli bitkiler çevrelerindeki yosunların hücre duvarlarını parçalamak için suya spesifik ikincil metabolitler salgılar. Bu mekanizma bitkinin üzerinin yosunla kaplanmasını engelleyen bir zırh. Ama bu zehrin hedefleri arasında ayrım yapma yeteneği yok. Bu saldırgan bitkilerin yanına eklediğiniz yavaş büyüyen bitkiler kimyasal bombardımana maruz kalır. Allopatik kimyasallar rakip bitkinin enzim yapısını bozar, besin emilimini kitler ve onu boğarak öldürür. Siz sorunun ışıktan, gübreden ya da karbondioksitten olduğunu düşünürken aslında akvaryumunuzda sessiz bir suikast gerçekleşmektedir. Dolayısıyla düşük teknolojili ve karbondioksitsiz bir akvaryumda her bitkiyi bir araya koyamayız. İnternetten sipariş ettiğimiz 10 farklı tür bitkinin aynı tankta barış içinde yaşamasını beklemek büyük bir hata. Eğer bir tür sürekli olarak gelişemiyor, eriyorsa sorun su parametrelerinde olmayabilir. Hemen yanındaki komşunun onu sessizce zehirlemesinde yatıyor olabilir. Peki bu kimyasal savaşın ortasında karbondioksit kullanmadan hangi bitkilerle sağlıklı bir orman kurabiliriz? Düşük teknolojili akvaryumlar toprağa dayanan, rekabetten uzak ve adaptasyon yeteneği yüksek türler gerektirir. İşte bunun için kullanabileceğiniz bitki türleri: Cryptocorin ailesi. Kök sistemleri büyük. Sudaki karbondioksite pek aldırmazlar. Topraktaki besinleri emerek büyür ve koloni halinde yayılırlar. Epifit bitkiler tercih edebilirsiniz. Bu bitkiler de kuma gömülmez. Kökleri kayalara ya da kütüklere tutturulur. Yavaş büyürler, düşük ışığa ihtiyaç duyarlar. Su kimyasındaki değişimlere de hızlı adapte olurlar. Zemin örtücüler karbondioksit olmadan zemini kaplamak imkansız sanılıyor. Ama cüce sagitarı gibi türler doğru budamayla ve hiç karbondioksit olmadan yoğun bir çim halısı görüntüsü oluşturabilirler.
Sistemi bu şekilde kurduk. Kökler derine indi. Çatışmayan bitkiler seçildi. Geriye tek bir yanıtsız soru kalıyor. Bu bitkiler karbondioksiti nereden bulacaklar? Bir ekosistem kurarken atlanılan en büyük adım sisteme fiziksel yapılar koyup biyolojik yaşam aşılamamak. Toprak, su, kum, bitkiler bunlar bir araya geldiğinde ekosistem kendiliğinden dönmeye başlamaz. Sihirli bir şekilde karbondioksit üretilmez. Besin kilidini kim açacak? Suyun içindeki organik çöküntüyü kim karbona dönüştürecek? Cevap videonun başında bahsettiğim mikroskobik ordu. Bu canlıları dışarıdan, doğal bir göletten, temiz bir nehir yatağından, kurumuş yapraklar, çalı çırpı, botanik materyallerle sisteme biz eklemek zorundayız. Akvaryuma eklenen gözle görülmeyen mikroorganizmalar balık dışkılarını, çürüyen bitki parçalarını ve kuru yaprakları saniye saniye parçalayarak yer. İşte büyük sır burada. Milyonlarca mikroskobik canlının besinleri parçalaması ve solunum yapması akvaryumun içine yavaş, kesintisiz, doğal bir karbondioksit salgılar. Akvaryum endüstrisinin parayla sattığı gümüş renkli basınçlı karbondioksit tüpünün işlevini doğal ve dengeli bir sistemde toprağın içindeki yaşayan böcekler, bakteriler ve kurtlar nefes alıp vererek karşılayabilir. Dahası bu görünmez işçiler bitkilerin ememediği kilitlenmiş demir moleküllerini parçalayarak köklerin emebileceği forma dönüştürür. Tüm bu karmaşık sistem kurulduğunda, toprak hazırlandığında, bitkiler yerleştiğinde ve organizmalar uyandığında geriye en zorlu ve insanın doğasına en aykırı olan kural kalır. Hiçbir şey yapmamak. Bu hobide doğal sistemlerin çöküşünün asıl sebebi ironik biçimde sistemin fazla sevilmesi ve sürekli ona dokunulması. Yüksek teknolojili akvaryumlar her hafta su değişimi gerektirir. Ancak karbondioksit olmayan doğal bir toprak sisteminde her şey farklı. Sistem tam bakteri dengesini kurmuşken, organizmalar organik maddeleri parçalayıp karbondioksit üretmeye başlamışken yapılan bir su değişimi atmosferdeki serbest oksijeni ve belki de şebeke suyundaki kloru doğrudan sisteme boca eder. Su değişimi organizmaların dengesini sıfırlar. Besin döngüsünü kırar. Kumu vakumlamak yeraltı mimarisini yok eder. Diana Wallstadt bu akvaryumlarda yılda sadece 2 kez su değişimi yapılmasını önerir. Fatherfish felsefesi ise durumu daha ileri götürür. Su değişimini minimuma indir. Gerektiğinde yalnızca buharlaşan suyu saf su veya filtrelenmiş su ile tamamla. Doğa bir makine değil. Onu vidalarını sıkarak, filtrelerini yıkayarak ve içine kimyasal atarak tamir edemezsiniz. Doğa doğru biyolojik şartlar verildiğinde kendi kendini iyileştirebilir. Bizim algımızın ötesinde kusursuz ve otonom bir zekadır. Toprağın karanlık kimyasına güvenin. Mikroskobik canlıların işçiliğine alan açın ve en zoru kontrol etme arzunuzu bastırın. Bir sualtı ormanı ancak siz ona müdahale etmeyi bıraktığınız gün gerçekten nefes almaya başlar.